...1950'de Kastamonu'nun Çatalzeytin'e bağlı Karacakay köyünde dünyaya gelen bir bebeğin... ...kim bilebilirdi ki yıllar sonra hem ringlerin hem de Yeşilçam'ın arka plandaki unutulmaz yüzlerinden biri olacağı. Dağların arasına sıkışmış köyünde büyüyen Adem, zorlu yaşam koşullarıyla küçük yaşta tanıştı. Dayanıklı yapısı ve güçlü kolları daha çocukken çevresindekilerin dikkatini çekmişti. Hayat ona sanki daha ilk günden direnmek zorundasın demişti. Bu direnç zamanla ringlere de taşınmıştı. Gençliğe ilk adım attığında yumruklarının gücünün onu nereye taşıyabileceğini fark etti. Boks, onun sadece sporu değil, aynı zamanda kendini de kanıtlama yoluydu. Çalışkanlığı ve hırsı onu kısa sürede tanınır hale getirdi. Müsabakalarda rakipleri onun adını duyduğunda bile tedirgin olurdu, seyircilerse gösterdiği kararlılıkla büyülenirdi. Adem Taşay bir köy çocuğundan çok daha fazlası olduğunu kanıtlamıştı. O artık saygı duyulan bir sporcu, bir şampiyondu. Ancak hayat Adem'e tek bir yol sunmamıştı. 1970'lerin ortasında Türk sineması özellikle yan karakterlerle güçlü fiziğiyle dikkat çeken isimlere ihtiyaç duyuyordu. Adem'in ringlerdeki duruşu setlerde aranan o etkili yüze çok uygundu. 1975'te kamera önüne ilk kez geçtiğinde boks kariyerinde kazandığı disiplin ve sahnedeki karizması hemen fark edildi. Onu milyonların belleğine kazıyan özellikle Kemal Sunal filmler oldu. Adem Taşay bazen antrenör, bazen mahalle kabadayısı, kimi zamansa iri cüssesiyle komik sahneleri taşıyan yan karakterler olarak karşımıza çıktı. Ne yapıyorsunuz siz? Antrenman. Ne antrenmanı? Çalışacak başka bir yer bulamadınız mı? Evi yıkacaksınız be! Müslüm Bey burayı bize kiraladı. Niyazi abi sayesinde. En Büyük Şaban, Japon İşi, Kiracı, Tarzan Rıfkı, Yedi Bela Hüsnü. Bu filmlerde onun bir anda belirip sahneye bambaşka bir hava kattığını görmüşüzdür. Adem Taşay'ın oyunculuğu hiçbir zaman abartılı olmadı, seyirci onu gerçekçi, doğal ve samimi bulduğu için sevdi. Yeşilçam'ın efsane yıllarında 20'den fazla filmde yer aldı. Hiçbir zaman başrol olmadı ama bir filmdeki yokluğu hemen hissedilen isimlerden biri oldu. Fakat seyircinin ekranda gördüğü o güçlü adam, set dışında kırılgan bir yalnızlıkla baş başaydı. Boksun sertliği, özel hayatındaki kırılganlıklar, Yeşilçam'ın inişe geçtiği dönem. Tüm bunlar Adem'in omuzlarında görünmez bir yük haline geldi. Yakın çevresi, onun zaman zaman içine kapanan, kimseyle konuşmayan hallerini anlatırdı. Soğuk bir kış günüydü. 1997 yılının 24 Ocak sabahı. İstanbul Bayrampaşa'da küçük bir evde kapı açıldığında trajik gerçek ortaya çıktı. Adem Taşay başından vurulmuş halde bulundu. Daha henüz 43 yaşındaydı. Olayın ardından onlarca soru soruldu ama hiçbirinin kesin cevabı bulunamadı. Acaba kendine mi kıymıştı? Ya da bir kavganın kurbanı mı olmuştu? Yoksa bambaşka bir gerçeğin üzerine örtülmüştü? Dosya zamanla sessizce rafa kaldırıldı. Gazetelerde küçük haberlerle geçiştirildi. Geride 2 çocuk ve ardında kalacak derin bir sessizlik bıraktı. Yeşilçam'ın gölgede kalan emekçilerinden Adem Taşay'ın ölümü Yeşilçam'ın görünmeyen yüzünü bir kez daha ortaya çıkarıyordu. Sahnelerde alkışlanan pek çok isim evlerinde sessiz ve yalnız ölmüştü. Mürüvvet Sim, Süleyman Turan, Mehmet Serdar, Kemal İnci, Muazzez Özdemir, Oktar Durukan, hepsi perde arkasında kalan ama sinemaya ruh veren insanlardı. Adem Taşay da bu sessiz kalabalığın unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Karacakay köyünün tozlu yollarından başlayıp ringlerde şampiyonluğa ulaşan, sonra Yeşilçam'ın kalabalık setlerinde milyonları gülümseten ama hayatının sonunu yalnız bir odada karşılayan bir adam. Adem Taşay'ın hikayesi sadece bir oyuncunun değil, Yeşilçam'ın hüzünlü bir döneminin de hikayesidir.